Her telden bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Küp çözümlerimize devam ediyoruz. Evet, bu küp yolculuğumuzda öncelikle 3x3 küpün nasıl çözüldüğünü anlattım. Sonra 2x2 küpün nasıl çözüldüğünü anlattım. 4x4 küpün nasıl çözüldüğünü anlattım. 5x5 küpün nasıl çözüldüğünü anlattım. Ve bunları daha iyi kavrayalım diye öncelikle 3x3'ü bölüm bölüm anlattım. Sonra bölümün birleştirilmesini anlattım. Sonra 2x2'nin bölüm bölüm anlattım ve birleşimini yaptık. Devamında 4x4 küpü bölüm bölüm anlattık ve birleşimini yaptık. En sonunda 5x5 küpü yine bölüm bölüm anlattık ve bunun birleşimini yaptık. Bunları kanalımda oynatma listesinde zeka kübü zamanı bölümünde bunları bulabilirsiniz. Bunlar önemli. Özellikle 3x3'ü bilirseniz bunları çözümü daha kolay olur. Evet, bugün size piramit küp nasıl çözülür? Evet, piramit küp bakın şöyle 3 katmanlı 1 2 3 katmanlı 1 2 3 katmanlı piramit küp nasıl çözülür? Şöyle bakın nasıl hareket ettiği ile alakalı birkaç örnek vereyim. Bakın şöyle dönüyor. Üst tarafı da dönüyor. Evet, şöyle. Evet, yapımı zor değil. Şimdi bunu güzelce bir bozalım. Evet, bozalım küpümüzü. Piramit küpümüzü bozalım. Öncelikle bunu tamamını anlatacağım. Eğer istek olursa bölüm bölümde anlatabilirim. Bölüm bölüm anlatmanın şöyle bir güzelliği oluyor. Bu küpleri öğrenirken de kademe kademe öğrenirseniz daha iyi öğrenirsiniz. Evet. Şimdi küpümüzü bozduk. Evet. Diğer küpleri yaparken bir artı yapıyorduk. Bunda artı yapma şansımız yok. Ama ne yapacağız? Bakın şöyle bir yıldız. Bakın şu 1 2 1 2 1 2. Şu köşe ikilileri hep aynı yapmaya çalışacağız. Bununla alakalı bir tane şu üst renk belirliyorum. Mesela mavi. Önce şu üst kısmı çevirerekten şu ikiliyi yapmış oluyorum. Sonra bakın yapacağımız şey şu. Şu üçlüyü çevirerekten mavileri getirmeye çalışıyorum. Bak şu ortaya mavileri getirmeye çalışıyorum. Geliyor mu? Bakın geldi. Şu diğerini de getirdim, geldi. Bu tarafı çeviriyorum. Bakın çevirdim. 1 2 geldi mi? Geldi. Eğer gelmemiş olsaydı bunu bir ileri yapacaktım. Aynı pozisyonu devam ettirecektim. Evet. Bu kısmın anlaşılması için başka bir renkte yapalım mesela. Yeşil. Mesela yeşili bakın ne kadar şu çevirdim, yine geldi. Evet. Sarı gelmiş. Kırmızı. Bakın kırmızı gelmiş mi? Gelmiş. Hepsi gelmiş. Evet. Bu şekli yaptıktan sonra bakın şu şekli yaptıktan sonra mesela kırmızı ile devam edelim. Şu ikilileri yaptıktan sonra şuraları yerleştireceğiz. Buraları yerleştirirken bakın şu kırmızı olan yüzeylerin diğer kendi rengine götüreceğiz. Bakın kırmızı, mavi, mavi kendi mavisinde değil mi? Bakın şu nereye girecek? Şuraya girecek. Ne tarafa girecekse eğer kırmızı yukarıdaysa bakın bu alt kısmı çıkarıyorum. Evet. Kırmızıyı birleştiriyorum. Geri alıyorum. Evet. Farklı bir kırmızı bakalım. Bakın kırmızı, sarı. Sarının olduğu renkte. Burası nereye girecek? Şuraya girecek değil mi? Bakın kırmızı yukarıda olduğu için yine alt tarafı çıkarıyorum şöyle. Kırmızıyı yerleştiriyorum. Geri alıyorum. Evet. Kırmızı, yeşil. Yeşile götürelim bunu. Kendi rengine götüreceğiz. Bu önemli. Sonra ne yaptı? Yine yukarıda kaldı. Yukarıda kaldıysa bakın alt tarafı çıkarıyorum şöyle. Kırmızıyı yerleştiriyorum. Ve aşağı alıyorum. Bakın birinci yüzey tamamen yapılmış oldu. Ondan sonra renkleri renklere götürüyorum. Bakın bir L oldu. Bir L oldu. Şimdi burada 3 tane alternatif var. Yani L olabilir, L olabilir ya da ters L, ters L olabilir. Eğer böyle L ve L olduysa L'lerin bir tanesi sağımda kalacak, bir tanesi bana bakacak şekilde tutuyorum. Ve
formülü yapıyorum. Formülümüz şu şekilde bakın. Bozuk kenardan başlıyorum. Şurada bozuk kenar var ya bakın. Bozuk kenardan başlıyorum ve şu üçlüyü bakın hareket ettiriyorum. Evet, bu üçlü aşağı, diğer üçlü aşağı, evet, yukarı, yukarı, başladığım tarafa doğru üstü bir kere çeviriyorum. Diğer tarafı bir kere yukarı alıyorum. Evet. Ve diğer tarafa doğru atıyorum. Başlamadığım tarafa doğru bir kere atıyorum. Evet. Sonra yeşili aşağı alıyorum. Ve küpümüz tamamlanmış oluyor. Evet. Şimdi ters L yapalım. Ben ters L yapıp oradan devam edelim. Evet bakın. Ters L, ters L olmuştu. Biraz önce L yapmıştım. Bu sefer ters L'nin bir tanesi bana bakacak, bir tanesi solda kalacak şekilde tutuyorum. Ve aynı formülü yapıyorum bakın. Bozuk kenardan başlıyorum. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı yapıyorum. İlk başladığım tarafa doğru üstü bir kere çeviriyorum. Şu üst ikiliyi. Sonra diğer üçlüyü yukarı alıyorum. Ve o üçlü tarafına doğru üstü alıyorum. Mavi aşağı alıyorum ve tamamlanmış oluyor. Bu ikinci alternatifti. Üçüncü alternatifi göstereyim. Evet. Bakın şu şekil olmuşsa eğer, bakın hiçbir L yok. Sadece şuralar var. Bakın şu üst kısımlar 3 renk olmuş. Bu durumda şunu yapıyoruz. Herhangi bir yerden aynı formülü uyguluyoruz. Bakın kırmızıyı tuttum. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı. Başladığım tarafa doğru üstü bir kere atıyorum. Diğer tarafı yukarı çıkarıyorum. Yaptım. Aşağı aldım. Bu şekilde yaptıktan sonra mutlaka bir L olacak. Bakın L oldu. L oldu. Yani ters L, ters L oldu. Ters L, ters L olduktan sonra ne yapıyoruz? Ters L'nin bir tanesini soluma alıyorum. Bir tanesi bana bakıyor. Yani L'ler haricinde bir durum olduğunda aynı formülü uyguluyoruz. L formatına getiriyoruz. L formatına getirdikten sonra eğer düz L ise düz L'nin bir tanesi bana bakacak. Sağıma alacağım. Ters L ise ters L'nin bir tanesi bana bakacak, bir tanesi soluma alacağım. Bakın şu anda ters L olduğu için ters L'nin bir tanesi bana bakıyor, bir tanesini soluma alıyorum ve formülü yapıyorum. Evet. Bozuk kenarı aşağı alıyorum. Aşağı, diğer tarafı aşağı alıyorum. Başladığım yüzeyi yukarı alıyorum. Diğer tarafı yukarı alıyorum. Başladığım tarafa doğru üstü bir kere atıyorum. Diğer tarafı yukarı aldım. Aldığım kenara doğru üstü attım. Sarıyı aşağı aldım ve küpümüz tamamlanmış oldu. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olur, like atarsanız memnun olurum. Paylaşırsanız memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. Anlayamadığınız yerler varsa sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere.